Burnunuzu sildiğiniz o yumuşak kağıdın hikayesi burnunuzda başlamadı. Bugün Türkiye'de çoğu insan kağıt mendile alışkanlıkla selpak der. Ama cebimize kadar giren bu gündelik nesnenin hikayesi market raflarından çok daha eski ve çok daha sert bir yere uzanır. İzini geriye sürdüğünüzde karşınıza yalnızca hijyen, konfor ya da pratiklik çıkmaz. Savaşın pansuman ihtiyacı, pamuk krizi ve askerlerin yüzünü koruyan gaz maskeleri de bu hikayenin gölgesinde belirir. İlk bakışta bu iki dünya yan yana gelmez. Bir tarafta burnumuza değen yumuşak bir kağıt, diğer tarafta savaşta nefesi korumak için kullanılan sert ve hayati bir ekipman vardır. Ama tarihte bazı malzemeler tek bir amaçla doğmaz. Kriz anında bir ihtiyaca cevap verir, sonra başka bir ihtiyaca kayar, en sonunda da bambaşka bir kimlikle gündelik hayatın içine yerleşir. Bir ürün önce yarayı sarmak ve yüzü korumak için düşünülürken yıllar sonra nasıl olur da cebimizde taşıdığımız mendile dönüşür? Bunun cevabı ne burnumuzda ne de mağaza rafında başlar. Cevap savaşın en basit görünen ama en kritik ihtiyaçlarından birinde saklıdır. Pamukta. Birinci Dünya Savaşı'nı çoğu zaman toplar, tüfekler, siperler ve cephe atlarıyla hatırlarız. Ama savaş yalnızca ateş eden silahlardan oluşmaz. Aynı zamanda her gün tüketilen malzemelerden oluşur. Bir asker yaralandığında merminin hikayesi bitmiş gibi görünür. Fakat arka tarafta başka bir hikaye başlar. Sargı bezi gerekir, pansuman gerekir, temizlik gerekir ve bütün bunların merkezinde emici malzemeler bulunur. 1914'te savaş başladığında bu ihtiyacın ne kadar büyüyeceği henüz tam olarak anlaşılmamıştı. Cepheler uzadıkça, yaralı sayısı arttıkça ve hastaneler doldukça pamuk yalnızca tekstil dünyasının değil, savaşın sağlık tarafının da en kritik malzemelerinden biri haline geldi. Çünkü pamuk sıvıyı emer, pansumanda kullanılır ve cephe gerisindeki sağlık sisteminin işlemesini sağlar. Bu yüzden savaş büyüdükçe pamuk ihtiyacı da aynı oranda büyür. Fakat savaşın acımasız tarafı ihtiyaçların asla tek bir alanda kalmamasıdır. Pamuk yalnızca hastanelerde değil, başka üretim alanlarında da isteniyordu ve savaş şartlarında tedarik zincirleri her zaman güvenilir değildi. Bir ürün hem çok gerekli hem de sınırlı hale geldiğinde üreticilerin önünde tek bir soru kalır. Aynı işi yapabilecek başka bir şey bulunabilir mi? Bu soru bugünkü kağıt mendilin hikayesinin ilk gerçek kırılma noktasıdır. O anda kimse cebinde taşıyacağı yumuşak bir mendili düşünmüyordu. Düşünülmesi gereken şey çok daha kritikti. Pamuk yetmezse pamuk gibi davranan başka bir malzeme üretilebilir miydi? Bu sorunun cevabı pamuk tarlasından değil, ağaçtan gelecekti ve o cevabı bulan Kimberly Clark yalnızca savaş için geçici bir çözüm ürettiğini sanıyordu. Fakat aslında kağıt mendile giden zincirin ilk halkası sessizce yerine oturmuştu. Kimberly Clark'ın geliştirdiği ürünün adı Cellucotton'dı. Adında pamuğu çağrıştıran bir ifade vardı ama bu malzeme pamuk değildi. Odun hamurundan gelen selüloz temelli bir maddeydi ve asıl gücü pamuğun savaşta ihtiyaç duyulan davranışını taklit edebilmesiydi. Hafifti, üretilebilir bir malzemeydi ve en önemlisi çok emiciydi. Cellucotton'ı değerli yapan şey yalnızca pamuğun yerini tutması değildi. Savaş bir malzemeyi yalnızca iyi olduğu için değil, sürekli ve büyük miktarda üretilebildiği için de önemli hale getirir. Pamuktan 5 kat daha emici olan bu ürün savaşın tüketim baskısı altında ciddi bir alternatif olarak öne çıktı. Cephe ve hastane hattı sürekli emici ürün isterken Cellucotton bu ihtiyaca cevap verebilecek yeni bir yol açtı. Ürünün ilk büyük kullanım alanı pansuman tarafında şekillendi. Yaralılar bekleyemez, hastaneler tedarik gelene kadar duramazdı. Cellucotton bu yüzden cephede görünen silahların değil, cephe arkasındaki sessiz bakım sisteminin parçası oldu. Bir yarayı kapatmak bazen en az cephede savaşmak kadar sistemli bir üretim gücü gerektiriyordu. Fakat Cellucotton'un hikayesi yalnızca yaralarla sınırlı kalmadı. Aynı tedarik hattı askerlerin gaz maskelerinde filtre olarak değerlendirilecek kadar önemliydi. Bir yerde sıvıyı emen, başka bir yerde nefesi korumaya çalışan bu malzeme savaşın iki farklı ihtiyacına aynı anda cevap vermişti. Bugün burnumuza değen kağıt mendilin kökleri işte bu yüzden hijyen raflarına değil, pansuman ve gaz maskesi ihtiyacına da uzanır. Bu bağlantıyı garip yapan şey aradaki mesafenin büyüklüğüdür. Bugün elde buruşturulup çöpe atılan yumuşak bir kağıt bir zamanlar insan yüzünü korumak için düşünülen yenilik dünyasıyla aynı çizgide duruyordu. O dönemde mesele konfor ya da pratiklik değildi. Mesele savaşın içinde pamuğun yapacağı işi başka bir malzemeye yaptırabilmekti. 1918'e gelindiğinde savaş bitti ve askeri ihtiyaç geri çekilmeye başladı. Cephelerin talebi azaldı, gaz maskeleri ve savaş pansumanları eski hızında tüketilmez oldu. Fakat Kimberly Clark'ın elinde hala hafif,
ucuz ve çok emici bir ürün vardı. Savaşın cevabı olarak geliştirilen Seleucat'ın artık barış zamanında yeni bir hayat arıyordu. Asıl dönüşüm bundan sonra başlayacaktı. Savaş bittiğinde bazı malzemeler de savaşla birlikte anlamını kaybeder. Cephe için üretilen bir çözüm, cephe ortadan kalkınca bir anda işlevsiz bir yığına dönüşebilir. Seleucat'ın önündeki mesele de buydu. Onu değerli yapan askeri ihtiyaç zayıflamıştı ama ürünün kendisi hala eldeydi. Bu noktada hikaye bir savaş teknolojisi hikayesi olmaktan çıkıp yön değiştiren bir yeniliğin hikayesine dönüşür. Çünkü bir ürünün kaderini bazen onu tasarlayan şirket değil, onu farklı amaçla kullanan insanlar değiştirir. Seleucat'ın emiciliği ve tek kullanımlık oluşu onu cepheden çıkarıp hastane koğuşlarının daha gündelik ama daha mahrem alanlarına taşıdı. Beklenmedik kullanım hemşirelerden geldi. Seleucat'ın yalnızca savaş yaralarında değil, kadın hijyeni alanında da işe yarayabileceği görüldü. Emiciydi, atılabiliyordu ve en önemlisi tekrar tekrar yıkanması gereken bezlerin yerine sessiz bir özgürlük sunuyordu. Bu dönüşümden Kotex doğdu. 1920'lerin başında Seleucat'ın kadın hijyeni için tüketici ürününe dönüştü ve paketli biçimde satılmaya başladı. 12'li paketin 60 sent gibi bir fiyatla satılması ürünün artık cephe deposundan çıkıp mağaza rafına girdiğini gösteriyordu. Savaşın teknik çözümü artık insanların satın aldığı, evine götürdüğü ve günlük hayatına kattığı bir üründü. Bu geçişin en güçlü tarafı yeniliğin anlam değiştirmesidir. Savaşta yüzü ve yarayı koruması beklenen şey barışta kadınların gündelik ihtiyaçlarından birine cevap vermeye başlamıştı. Aynı emicilik, aynı tek kullanımlık yapı ve aynı üretim mantığı bu kez bambaşka bir toplumsal alanda değer kazanıyordu. Ürün değişmemişti ama hayatın içindeki yeri değişmişti. Yine de Seleucat'ın yolculuğu burada durmadı. Kadın hijyeni alanında kendine yer bulan bu üretim hattının daha ince, daha yumuşak ve daha zararsız görünen başka bir kolu daha vardı. Bu kol savaşın ve hastanenin ciddiyetinden sıyrılıp bu kez aynanın karşısına, masanın üstüne yerleşecekti. Seleucat'ın hattı tüketici dünyasına adım attığında bir değil iki ayrı yola ayrılacaktı. Kimberly-Clark bu malzemenin daha ince ve daha yumuşak bir formunu geliştirdiğinde hedef bu kez yara ya da savaş değildi. Amaç yüzle temas edebilecek kadar hassas, tek kullanımlık ve temiz bir ürün yaratmaktı. Böylece 1924'te Kleenex piyasaya çıktı. Ama Kleenex doğduğunda burnumuzla ilgisi yoktu. İlk kimliği burun mendili değil, makyaj ve yüz kremi temizlemek için kullanılan tek kullanımlık bir temizleme kağıdıydı. O dönemde kadınlar yüz temizliği için bez havlu kullanıyor, makyaj ve krem kalıntılarını tekrar tekrar kullanılan kumaşlara siliyordu. Kleenex ise bu alışkanlığın karşısına daha temiz, daha pratik ve kullanıldıktan sonra atılabilen bir seçenek olarak çıktı. Burada hikaye tuhaf bir simetri kazanıyor. Aynı üretim hattında yüz iki kez sahneye çıktı. Önce savaşta korunması gereken yüz vardı. Gaz maskesiyle nefesin ve yüzün korunması gerekiyordu. Sonra aynanın karşısında temizlenmesi gereken yüz geldi. Makyajın, kremin ve günün izlerinin silinmesi gerekiyordu. 1925'ten itibaren reklam dili Kleenex'i güzellik alışkanlıklarıyla birlikte konumlandırdı. 1927'ye gelindiğinde film yıldızları, makyaj, sahne ışıkları ve modern kadın imajı bu ürünün çevresinde daha görünür hale geldi. İlk paketlerde 100 yaprak bulunması ve 65 sent gibi bir fiyatla satılması Kleenex'in artık savaşın değil, tüketici rafının ürünü olduğunu gösteriyordu. Ürün artık depolarda değil, banyolarda ve makyaj masalarında kendine yer arıyordu. Fakat şirketin ürüne verdiği kimlik ile insanların ürüne verdiği kimlik aynı kalmadı. Kleenex yüz temizliği için pazarlanıyordu ama insanlar onu başka bir ihtiyaç için kullanmaya başladı. Bu sessiz kayma ürünün rotasını bir kez daha değiştirecekti. Kleenex'in sonraki hayatını belirleyen şey tam da bu oldu. Makyaj masasının üstünde duran yüz temizleme kağıdı yavaş yavaş bez mendilin yerine geçmeye başladı. Seleucat'ın bir kez daha yön değiştirmek üzereydi. Bez mendil uzun süre gündelik hayatın sıradan parçalarından biriydi. Kullanılır, cebe konur, yıkanır ve tekrar kullanılırdı. Fakat tek kullanımlık bir kağıt mendil fikri özellikle hijyen açısından başka bir duygu veriyordu. İnsanlar Kleenex'i burun silmek için kullandıkça ürünün asıl gücü de daha net görünmeye başladı. Şirket bu davranışı fark ettiğinde Kleenex'in konumlandırması değişmeye başladı. 1929'da pop-up kutu gibi ambalaj yenilikleri ürünün ev içinde daha pratik kullanılmasını sağladı.
1930'a gelindiğinde Kleenex artık yalnızca makyaj ve yüz kremi temizliğiyle anılmıyor, atılabilir burun mendili fikriyle de öne çıkıyordu. Yüz temizleme kağıdı olarak doğan ürün hijyen fikriyle birleşince bez mendilin modern alternatifi haline geldi. Makyaj masasından çıkan kağıt hasta yatağına, çantaya, cebe ve evin her köşesine yayıldı. Böylece 1914'ten 1930'a uzanan yaklaşık 16 yıllık dönüşüm zinciri tamamlandı. Odun hamurundan gelen pamuk benzeri bir malzeme önce savaşın pamuk krizine cevap verdi. Sonra pansuman ve gaz maskesi hattına dokundu. Ardından kadın hijyeninde yeni bir kimlik kazandı. Sonra güzellik ürünü olarak satıldı ve en sonunda burun mendili olarak gündelik hayatın içine yerleşti. Bugün yumuşaklığıyla bildiğimiz şeyin arkasında aslında sert bir ihtiyaçlar zinciri vardı. Bu yüzden selpak deyip geçtiğimiz kağıt mendil alışkanlığının gaz maskesiyle bağı gündelik nesnelerin geçmişinde saklıdır. Burnumuza gelen kağıt doğrudan konfor için doğmuş basit bir ürün değildir. Onu mümkün kılan bu hikaye savaşın pansuman ihtiyacına ve askerlerin yüzünü koruyan filtre fikrine kadar uzanıyor. Yumuşak görünen bir nesnenin arkasında savaşın sert sorusu hala duyuluyor. Pamuk yetmezse ne kullanacağız? Kağıt mendilin hikayesi bize şunu gösteriyor. Hayatımıza giren şeyler doğdukları amaçla sınırlı kalmaz. Önce kriz için üretilir, sonra alışkanlık olur ve en sonunda o kadar sıradanlaşır ki geçmişini sormayı bile bırakırız. Ama bugün kullandığımız bazı araçlar daha da garip bir dönüşüm yaşıyor. Çünkü onları sadece kullanım amacı değiştirmiyor. Bizim hakkımızda sessiz izler de bırakıyor. Çeviri için yazdığınız bir kelime bir gün mahkemede önümüze delil olarak gelebilir mi? Uyuduğumuzu söylediğimiz halde evimizdeki sayaç bize hayır uyumadın diyebilir mi? Bu soruların cevabını şu an ekrandaki videoda anlattım. Mendili keşfettik. Sıra kullandıklarımızı anlamakta.